Sular ne kadar sakin görünse de altındaki fırtınaları hepimiz biliyoruz, değil mi? İşte bugün tam da bu fırtınanın merkezine, Ege ve Doğu Akdeniz'in o karmaşık jeopolitik satrancına iniyoruz. Bu detaylı görsel analizimizde haritaların, verilerin ve bitmek bilmeyen gerilimlerin ardındaki olayları adım adım çözeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden sulara dalalım. Herkese merhaba, ben Adem Şimşek. Gelin hepimizin aklındaki o meşhur soruyu masaya yatıralım. Türk-Yunan ilişkileri neden bitmek bilmeyen krizler üretiyor? Yani bu sadece bugünün veya dünün meselesi değil. Arkasında tam 100 yıllık adeta birbirini tetikleyen bir jeopolitik domino etkisi var. Bugün denizlerde süzülen o savaş gemileri var ya, aslında çok eski korkuların günümüzdeki yansımasından başka bir şey değil. Peki bu domino taşları ilk nerede, nasıl devrilmeye başladı? Bunu tam olarak kavramak için suların biraz daha durgun olduğu o eski günlere, ilk büyük kırılmanın yaşandığı noktaya gitmemiz şart. Biliyor musunuz? İşler her zaman bu kadar gergin değildi aslında. 1923'teki Lozan Anlaşması'nı takiben 1930'larda Atatürk ve Venizelos'un o inanılmaz çabalarıyla gerçekten sağlam bir barış ortamı kurulmuştu. İki ülke resmen birbirini güvenilir birer komşu olarak görüyordu. Harika, değil mi? Ama maalesef bu bahar havası çok uzun sürmedi. 1950'lerin ortalarına geldiğimizde Kıbrıs adasının statüsü yüzünden o iyimserlik kökünden sarsıldı ve açıkçası bir daha da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Tabii tüm bunlar olurken unutmayalım, dünya Soğuk Savaş'ın tam göbeğindeydi. Sovyet tehdidine karşı her iki ülkede Batı blokunda yani NATO çatısı altında birleşti. Teoride aynı cephedeler, omuz omuzalar. Peki bu ada koskoca iki müttefiki nasıl oldu da savaşın eşiğine kadar getirebildi? Temelde iki zıt uç çarpışıyordu. Bir tarafta Kıbrıs'ı tamamen Yunanistan'a bağlamaya hayal eden milliyetçi Enosis ideolojisi. Diğer tarafta ise Türkiye'nin adadaki Türk azınlığın güvenliğini sağlamak için 1974'te gerçekleştirdiği askeri müdahale. Kaynakların bize çok net gösterdiği bir şey var. Bu iki zıt vizyonun o tarihsel çarpışması günümüzde hala bölünmüşlüğünü koruyan bir ada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi uluslararası arenada çözülememiş bir statü sorunu yarattı. Ve işte Kıbrıs'ta yakılan bu güvensizlik ateşi sadece o adada hapsolup kalmadı. Çok geçmeden alevler doğrudan Ege Denizi'ne de sıçradı. Bir tarafın attığı en ufak bir adım diğer tarafta yepyeni kocaman bir korkuyu tetiklemeye başladı. Uluslararası ilişkiler uzmanları bu duruma çok havalı bir isim veriyor. Güvenlik ikilemi. Yani kısaca şu. Siz sadece kendi savunmanızı, güvenliğinizi arttırmak için tamamen meşru bir adım atıyorsunuz. Ama karşı taraf bunu anında bir tehdit olarak algılıyor. Ne yapıyor? Gidip o da silahlanıyor. Günün sonunda bir bakıyorsunuz, herkes eskisinden çok daha gergin, çok daha güvensiz duruma gelmiş. Ege'deki o bitmek bilmeyen askeri hareketliliğe, karşılıklı tatbikatlara tam olarak bu psikolojik mercekten bakmamız gerekiyor. Gelin bu ikilemi her gün tazeleyen o somut sorunlara bir bakalım. Ege Denizi, deyim yerinde ise teknik ve hukuki mayınlarla dolu bir tarla. Karasularının genişliği ayrı bir dert, denizin altındaki kıta sahanlığı ayrı. Anlaşmalara rağmen adaların silahlandırılması ve haritalarda bile kime ait olduğu netleşmemiş o sayısız küçük adacık, inanın bu çok boyutlu sorun sarmalı, iki komşu arasındaki en sıradan diplomatik görüşmeyi bile inanılmaz kırıldan bir hale getiriyor. Olayın can alıcı noktası aslında çok basit iki rakamda gizli. 6 mil ve 12 mil meselesi. Şu an Ege'de uygulanan karasuları sınırı 6 mil. Ama Yunanistan, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni işaret ederek benim bunu 12 mile çıkarma hakkım var diyor. Türkiye ise dur bakalım, eğer bunu yaparsan bunu mutlak bir savaş nedeni sayarım, yani casus belli derim diyor. Neden mi bu kadar sert bir tepki? Çünkü sınır 12 mile çıkarsa Türkiye'nin Ege'deki uluslararası sulara erişimi %51'den aniden %19'un altına çakılacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin Ege'de adeta hapsedilmesi, deniz yollarının kelimenin tam anlamıyla boğulması demek. Ve bu belirsizliklerin sadece kağıt üzerinde diplomatların masasında kalmadığını, sıcak bir çatışmanın bir anlık kıvılcıma baktığını 1996'da çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Hatırlarsınız Kardak veya Yunanistan'daki adıyla İmiya kayalıkları krizi. Üzerinde ot bile bitmeyen, keçi bile yaşamayan iki minik kaya parçası yüzünden iki NATO müttefikinin donanmaları birbirine ateş açmanın eşiğine geldi. O bahsettiğimiz güvenlik ikileminin ne kadar korkutucu olabileceğini gösteren inanılmaz somut bir örnekti bu. Tam biz bu Ege'deki krizleri nasıl çözeceğiz, nasıl yöneteceğiz derken bu kemikleşmiş eski gerilimler yepyeni ve milyarlarca dolarlık devasa bir katalizör buldu kendine.
Krizin çapının nasıl bir anda büyüdüğüne inanamayacaksınız. Şu rakama dikkat edin. 120 trilyon metreküp. 2010 yılında ABD Jeoloji Enstitüsü çıktı ve dedi ki Kıbrıs, İsrail ve Mısır'ın tam ortasında Levant Havzası'nda keşfedilmeyi bekleyen 120 trilyon metreküp doğalgaz var. İşte Doğu Akdeniz'i günümüzün bir numaralı parlama noktası, bir barut fıçısı haline getiren o asıl sebep bu. Suyun dibinde yatan akıl almaz bir ekonomik servet ve enerji gücü. Tabii bu sadece bir tahmin olarak kalmadı havada. 2009'dan itibaren o suların altından devasa keşifler ardı ardına geldi. Önce İsrail'in Tamar ve Leviathan sahaları bulundu. Ardından 2015'te Mısır'a ait o devasa Zor sahası ortaya çıktı. Bu buluşlar öyle büyüktü ki bir anda tüm bölgenin jeostratejik haritasını, ekonomik potansiyelini sıfırdan yeniden yazdı. Artık olay sadece deniz sınırları falan değildi, suyun altındaki milyarlarca dolarlık enerji hatlarıydı. Doğal olarak bu gazı bulan ülkeler hemen yeni diplomatik ittifaklar kurmaya giriştiler. Bunun en somut örneği de Doğu Akdeniz Gaz Forumu oldu. Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi hızla bir araya gelip bu yapıyı kurdular. Amaçları sözde bu zenginliği koordine etmek. Ama incelenen raporlara tarafsız bir gözle baktığınızda durum şu. Bu forum aslında sahada en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tamamen dışarıda bırakan, izole eden siyasi bir bölgesel blok işlevi görmeye başladı. Bu yeni bloğun dünyayı duyurduğu o en iddialı proje neydi peki? Devasa gazı doğrudan Avrupa'ya taşıyacak olan East Med boru hattı. Fakat bu projenin önündeki engeller gerçekten inanılmaz. Aşırı derin sulardan geçecek, aktif volkanik ve şiddetli deprem bölgelerini aşacak. Tüm bunlar maliyeti öyle astronomik boyutlara çıkarıyor ki uzmanlar açık açık söylüyor. Bu hatla gidecek gaz piyasadaki Rus gazıyla falan rekabet edemez. Yani bu projenin arkasında ekonomik bir mantıktan ziyade tamamen Ankara'yı dışlayan o siyasi ittifakların yattığı çok açık. Tüm bu dışlanma çabalarına, izole edilme girişimlerine karşı sular giderek ısınırken Türkiye'nin seyirci kalması beklenemezdi elbette. Bölgesel ve sert bir karşı hamle yapması artık kaçınılmaz hale gelmişti. İşte tam bu kritik kırılma noktasında Mavi Vatan doktrini sahneye çıkıyor. Mavi Vatan'ı en nesnel haliyle resmi hedefleri üzerinden şöyle tanımlayabiliriz. Türkiye'nin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka dayanarak iddia ettiği deniz yetki alanlarını, kıta sahanlığını ve enerji haklarını aktif bir şekilde savunma vizyonu. Bu sadece kürsülerde söylenen bir söz değil, o bölgesel izolasyona ve ekonomik hakların gasp edilme girişimlerine verilmiş son derece proaktif, diplomatik ve askeri bir stratejik yanıt. Peki bu sahadaki güvenlik ikilemine nasıl yansıdı dersiniz? Masada çizilen o tek taraflı haritalar sahada yükselen modern deniz gücüne çarptı. Türkiye bu doktrin çerçevesinde savunma sanayisini inanılmaz hızlandırdı, dünyaca ünlü silahlı insansız hava araçlarını denkleme soktu. Enerji iddialarını fiilen göstermek için de Fatih ve Yavuz gibi kendi yerli sondaj gemilerini Türk savaş gemilerinin mutlak koruması altında o tartışmalı sulara indirdi. Anlayacağınız sert güç siyaseti resmen sahaya inmiş oldu. Türkiye'nin bu karşı hamleleri sadece gemi yüzdürmekle de kalmadı. TPAO'ya o tartışmalı alanlarda resmi arama ruhsatları verildi, AB'den veya ABD'den gelen yaptırım tehditlerine rağmen sismik araştırmalardan zerre geri adım atılmadı. Ama satranç tahtasını asıl sarsan hamle, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasıydı. O stratejik anlaşma, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den kazımaya çalışan yeni haritaların ve o meşhur East Med boru hattının önüne resmen çekilmiş dev bir hukuki ve fiili setti. Ama biliyor musunuz, tüm bu askeri gövde gösterilerinin, krizlerin ortasında bile masanın bir ucunda hala saf bir mantık duruyor. Birçok bağımsız enerji uzmanı ve rapor ısrarla şunu söylüyor. Doğu Akdeniz'deki bu zengin gazın Avrupa'ya en güvenli, en rasyonel ve açık ara en ucuz ulaşma yolu zaten kurulu devasa bir altyapıya sahip olan Türkiye üzerinden geçecek transit boru hatlarıdır. Yani coğrafya ve fizik kuralları bas bas bağırarak işbirliğini işaret ediyor aslında. Görsel analizimizin sonuna yaklaşırken edindiğimiz tüm bu veriler ışığında size çarpıcı bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Sizce o matematiksel ekonomik mantık ve birlikte zenginleşme potansiyeli bu iki toplum arasına derinlemesine kök salmış o 100 yıllık güvenlik ikilemini nihayetinde aşmaya yetecek mi? Yoksa tarihin o karanlık gölgeleri ve siyasi korkular bu devasa enerji zenginliğini suların karanlık dibinde hapis mi bırakacak?
İnanın bu sadece bölgenin değil, enerjiye aç tüm Avrupa'nın geleceğini belirleyecek olan asıl düğüm. Verilerin ve haritaların arkasındaki gerçekleri incelediğimiz bu açıklamamızda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere, merakla kalın.